Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere muhteşem diyecek kadar güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelin yapımı için elimde bu şekilde BİM'den almış olduğum daha önce şöyle hemen göstereyim. Altın ilmek ip kullanacağım. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği iplerinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ipimin kalınlığını, inceliğini de sizlere göstereyim. Bir tık kalın bir ip. Tabii ki battaniye, hırka yapacaksanız biraz kalın bir ip seçin. Bu modeli kurmak için yelek, şallarda daha ince ip kullanabilirsiniz. Evet, şöyle buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet, modelimize ilmekler toplayarak başlayacağız. Ben sizlere model gösterecek kadar ilmek atacağım. 2 örnek üzerinde modelimi anlatacağım sizlere. Sizler bu modeli kurabilmek için kaç ilmek sayısına ihtiyacımız var? 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben sizlere model gösterecek kadar 12 ilmek artı 3 ilmek daha atıp yani 2 model üzerinde sizlere modelimi göstereceğim. Şimdi ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, hemen ilmek sayılarımızı tekrar kontrol edelim. Şöyle arkadaşlar, 2, 4, 6. Şöyle bir modelim için 6 ilmek. Tekrar 2, 4, 6 bir modelim için. Buradaki 3 ilmeğimiz ise biri modelimizin içi, diğer 1, 2 olan sağ ve sol kenar ilmeği olarak ayarladım. Hemen modelimin birinci sırasından başlıyorum arkadaşlar. Burada ilk sıram olduğu için düz bir şekilde alıyorum. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modeli kurabilmek için burası da modelimize dahildir arkadaşlar. 3 diş haroşe yani 6 sıra örüyoruz. Yani 6 sıra tersinden ve düzünden düz bir şekilde örerek 3 diş haroşa elde ediyoruz. Hemen birinci sırama gittim. Tekrar düz örgü olduğu için burayı hızlı geçiyorum. Aynı yine düz örüyorum. Hemen bir diş haroşemiz oluştu 2 sırada. Hemen şu şekilde bir diş haroşemiz oluştu. Tekrar yine düz örüyorum. Tabii ki hangisi kolayınıza giderse. Hep bu ilmekleri ters alırsak da yine haroşe örgü elde ederiz. Bu şekilde benim kolayıma gidiyor arkadaşlar. Hep düz alarak tersinden veya düzünden düz alarak haroşe örgü yapıyorum. Model aralarımız 3 diş haroşe. Tabi buraları siz 4 diş de yapabilirsiniz. 2 diş de yapabilirsiniz. Hemen tekrar devam ediyorum. Şöyle ben şu kısmını 3 diş haroşe olasıya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, hemen gördüğünüz üzere 3 tane şöyle diş haroşeyi ördük. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz. Burada bir sıra ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örgümüzü örüyoruz. Ön yüzde düz ilmeklerimiz görünsün diye. Hemen bir sıra ters örgümü örüyorum. 6 sıra haroşeden sonra yani 3 diş haroşeden sonra modelimizin arka yüzünde bir sıra ters örgümüzü
yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldiğimizde şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar burada. O da çok kolay bir durum. Hemen şöyle buradan başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir düz ilmeğimi ördüm. Burada aslında ipi parmağına dolayan arkadaşlar için parmağımıza dolamaya gerek yok arkadaşlar burada. Çünkü ip atlatılarak yapılacak bir model. Hemen ipi ön kısma alıyorum. İpimi ön kısma aldıktan sonra burada bu şekilde alıyoruz ilmeklerimizin yönlerini. Bu şekilde alarak 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek örmeden diğer şişime aldım. Yönlerini bu şekilde alarak. Şimdi bu tarafa atlatmış olduğumuz ipimizi şöyle serbest tutacağız arkadaşlar. Buradaki modelimizin püf noktası, buradaki ipimizi çok geniş tutmalıyız. Hemen parmağımıza dolamadan bunu şöyle tutuyorum geniş bir şekilde. İpimi diğer tarafa atıyorum. Burada şu parmağımı da burada tutuyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar ipim kendimden tarafta. Burada bir tane örneğimizi kurmuş oluyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örmeden aldım. Yine ipimi arka tarafa atıyorum. Burada ipimi yine elim ile serbest bırakıyorum. Kastırmayacağız arkadaşlar. Buradaki ipleri ne kadar serbest bırakırsanız o kadar güzel olur modeliniz. Hemen şöyle yine tuttum. Tekrar bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin birinci şeklini verdik. Tekrar arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters, hızlı geçiyorum burayı. Sırası çok ama kolay bir model. Ters ördüm. Şimdi aynı işlemi yine yapıyoruz. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yine ipimi bıraktım. İpimi ön tarafa aldım. Burada serbest tutuyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Yine buradaki ipimi şöyle parmağımla tutuyorum. Diğer kısma attım. Yine burada bir tane düz örgümü ördüm. Devam ediyorum. Yine ipim kendimden tarafta. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bunu da yine 5 tane ilmekten sonra arka yüze atıyorum. Şöyle geniş bırakıyorum ipimi. Tekrar düz. Yine arka yüzde bütün ilmeklerimi ters öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Buradan devam ediyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde 5 defa yapıyoruz arkadaşlar. Düz ördüm. İpim kendimden tarafta. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi aldım. İpimi serbest bırakarak arkaya attım. Bir tane düz. Tekrar ipim kendimden tarafta. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği örmeden yine ipimi bu şekilde parmağıma koyarak evet düz ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Yine bir sıra ters örüyorum. Bu sıramı ters örüyorum. Evet, tekrar yine ön kısımdayız.
Videom uzamasın diye arkadaki örmüş olduğum ters ilmekleri göstermiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Yine ipimi bu tarafa atıyorum. 5 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Buradaki düz ilmeğimiz var hemen. Yine ipimi arka tarafa attım. Bir düz. Devam. İpimiz ön tarafta. İlmeklerimi diğer şişime alıyorum. Yine ipimi tekrar arka yüze atıp kenar ilmeğimi de örüyorum. 2 tane düz ilmeğimiz. Yine bir sıra daha ters örüyoruz. Evet, ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi 5. kez bu iplerden 5 tane olması gerekiyor. Bir tane daha yapacağız şimdi arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmeğimi örüyorum. İpimi kendimden tarafa attım. Yine 5 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Yine hemen şöyle tutuyorum. Parmağımı koyarak ipim serbest dursun. Bir düz. Tekrar ipim ön tarafta 5 ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Yine ipimi ön kısma, arka kısma atıyorum. Yine bir sıra daha ters örgümü örüyorum. Evet, şöyle 10 sıra ördük. Burada da 5 tane ipimiz olacak arkadaşlar. Hemen şurada atlatmış olduğumuz 5 tane ipimiz var. Şimdi buradaki 5 tane ipleri tek tek örerek bir 10 sıra daha örüyoruz. Hemen onu da nasıl yapacağız? Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir düz ilmeğim var. Ördüm. Şimdi model kısmına geldiğimizde burada atlatmış olduğumuz, yani örmeden aldığımız 5 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 5 tane ilmeğin üçüncüsüne kadar 2 ilmek daha örüyorum. 1, 2. Üçüncü ilmeğime geldiğimde şimdi hemen şöyle bir işlem yapıyoruz. Buradan bütün ilmeklerin altından, bu atlatmış olduğumuz iplerin altından şişime hemen batırdım. En sondaki ilk yaptığımız diyelim ilmeği bu şekilde aldım. Hemen diğer şişime aldım. Diğer şişime aldıktan sonra diğer 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Burada ilmek artırmamak için bunu yaptık. Şimdi buradaki ilmeğimi de düz bir kez örmüş oldum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmekten sonra yine 3. ilmeğimize geldik. Burada ortadaki atlatmış olduğumuz 3. ilmeğimizi yine aynı işlemi yapıyorum. Diğer ilmeklerin altından giriyorum. İpin hemen şöyle şişime aldım. Bu şekilde diğer şişime aldım. 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Düz bir şekilde ördüm. Sıradaki ilmeklerimi düz bir şekilde örerek kenar ilmeğimi de örerek tamamladım arkadaşlar. Yani 5 kez de bu işlemi yapacağız. Hemen arka yüzdeki ters ilmeklerimi öreceğim. Yine burayı kamera arkası öreceğim. Evet, arka sıramı ters bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir düz ilmeğimizi ördük. Burada 1, 2 düz ilmeğimi ördüm ve 3. ilmeğime geldiğimde 3. ilmeğimi örmeden hemen yine diğer iplerimin altından giriyorum. Diğer ikinci ip, atlatmış olduğum ikinci ipimi şöyle hemen tekrar göstereyim. İkinci ipimi, açıdan biraz kaydım sanırım, tekrar alacağım. Hemen şöyle ikinci ipimi alıyorum. Aynı teknikle yine yönünü çevirdim. Diğer şişimi aldım. 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Düz bir şekilde bu ilmeğimi de ördüm.
Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek 3 tane ipimin altından hemen girdim. Diğer ikinci sondan ikinci ipimi aldım. Şişime tekrar taktım. Buradaki 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Düz bir şekilde ördüm. Sıradaki ilmeklerimi düz bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi arka yüzde yine ters ilmeklerimi örüyorum. Yani modelimizin arka yüzünde yapacağımız haroşa ilmekler harici şekil verdiğimiz zaman da arka yüzde hep ters arkadaşlar. İlmeklerimiz, hemen hızlıca geçiyorum burayı. Tekrar yine ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Yine ortadaki 3. ilmeğime geldi. Yine burada 3 tane ipimiz kaldı. Hemen en sondakini tekrar aynı teknikle alıyorum. Şişime taktım. Üzerinden atlattım. Düz bir şekilde ördüm. Tekrar 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde yönünü çevirerek aldım. Diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir düz. Yine ters örüyorum. Evet, ters örgümü tamamladım. Şimdi 2 tane ipimiz kaldı arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 tane ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra ördüm. Yine buradaki en sondaki ipimi aynı şekilde alıyorum. Şişime taktım. 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir düz ördüm. Şöyle. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar yine aynı işlem. Şişime taktım. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir düz. Yine bu sıradaki düz ilmeklerimi de ördüm. Şimdi tekrar arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz yine. Hemen hızlıca geçiyorum burayı. Evet, şimdi kala bir tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da aynı şöyle hemen göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ilmek düz ördüm. Şimdi aynı teknikle şöyle alıyorum. Hemen şişime takıyorum. Buradaki 3. ilmeğimi üzerinden atlatıp bir düz örüyorum. Şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman artık açılacaktır. Tekrar sıradaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Yine 6. ilmeğimize geldiğimizde buradaki 3. ilmeğimiz yine aynı şekilde alıyorum. Diğer şişime taktım. 3. ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Burayı hemen düzelteyim. İpim ayrıldı. Hemen şöyle yaptım. Düz bir şekilde ördüm. Evet. Şöyle bir görüntü. Ne kadar buradaki iplerimizi serbest bırakırsak o kadar
güzel olur. Kasma yapmaz arkadaşlar. Yani bu modelde dikkat etmemiz gereken kısım bu ipleri serbest bırakmak. Başka bir zorluğu yok modelimizin. Düz gördüğünüz üzere düz örgü, sadece ip atlatmalı. Arka yüzünde ters örüyoruz. Ön yüzünde de düz örüyoruz. Ama iplerimizi gergin bırakmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi bundan sonra arada 3 tane haroşeler var. Bunu son sıramızda, artık modelimizin bitişinde son sırasında arka yüzde şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp bir sıra bu şekilde örüyoruz. Yani düz örgümüzü, yani haroşemizi yapıyoruz arkadaşlar. 3 diş olana kadar haroşemizi yaptıktan sonra tekrar modelimizi şekil vererek, iplerimizi atlatarak 20 sıra örülüyor arkadaşlar. Şu yapmış olduğumuz kısım 20 sıra örülüyor. Şu yaptığımız bir ipleri atlatıyoruz 10 sırada. Tekrar 10 sırada iplerimizi tekrar örüyoruz. Yani bir 10 sıra yapılmış oluyor buradan buraya kadar. Artık burada istediğiniz mesafede haroşeyi yapabilirsiniz. Şimdi artık bundan sonrası buraya kadar yapmış olduğumuzun tekrarı. 3 tane haroşe dişi, sonra model. Evet, modelimizin tamamı bu. Ben büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Hemen şöyle modelimi göstereyim. Daha önce yapmış olduğum modelimi. Bu da sizlerle birlikte yaptığımız 2 sırada anlattım. Çünkü modelin uzunluğu var arkadaşlar. Yani 26 sırada oluşan bir model olduğu için 2 örnek üzerinde anlattım. Bu 5 örnek üzerinde 2 örnek ilerledim bunu. Şöyle hemen göstereyim farklı açılardan. Gerçekten muhteşem diyebileceğim bir model arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Arka yüzü, ön yüzü bu şekilde. Ben bu modeli gördüğümde ilk battaniyeye yakıştırdım arkadaşlar. Bir battaniye yapacak olsam bu modeli seçerdim. Şimdi modelimiz hem bu şekilde görüntüsü hem de şöyle çift açılarda görüntüsü değişmiyor. Yani tek yönlü bir model değil, çift yönlü. Bu şekilde baktığımızda bir farklı, bu şekilde baktığımızda bir farklı, yani hoş bir model diye düşünüyorum. Misinalı şişlere takarak, ilmek sayınızı uzatarak düz bir şekilde örebilirsiniz. Kenarlarına tığlama geçersiniz. Bu kenar kısımlarına haroşe, her bir dört bir kenarına haroşe ile başlayıp yanlara bant ekleyerek, bir üst kısmını da bu şekilde haroşe bant ekleyerek güzel, şahane bir battaniye olacağını düşünüyorum. Artı hırkalara çok yakıştırdım. Hırkalarda da tabii ki bu benim fikrim. Sizler uygularsınız, uygulamazsınız. O sizlerin isteğinize kalmış. Şimdi hırkalarda da yine haroşe ile başlarız. Bir sıra etek bölümüne model koruz. Üst kısımlarını ise 1, 2, 3 haroşe, 20 sıra düz. 3 haroşe, 20 sıra düz. O şekilde yapabiliriz. Kol manşetlerine hırkalarda bir sıra bu modelden kurabiliriz. Yani bu şekilde uygulayabilirsiniz. Yeleklerde aynı dediğim gibi uygulayabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek, sizlerin yakıştırabileceği 2 şiş örgülerde muhteşem duracak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere dilim döndüğünce bu modelin yapımını anlatmaya çalıştım. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.